Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videodaki amacımız şuradaki şu profil meselesini bitirmek. Öncelikle bir önceki videoda profil oluşturmuştuk kullanıcı kaydı olduğunda. Şimdi o profili okuyup, aslında şuraya geleyim. Bu profili okuyup, ilgili kullanıcının profillerini okuyup şuraya sıralayacağız bunları. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Zaten bir tane servisim vardı şey adında. User Profile Service adında. Şimdi içerisine bir de List User Profile diyelim. Aslında benim için off yapmıştı, ne güzel. Sanırım doğru. Bu şekilde bu olur. Şuraya async diyelim. Ne diyor bu? Bir şeyler diyor. Çok umurumuzda değil şu anda açıkçası. Aslında niye umurumuzda değil? Çalıştı. Şimdi buraya erişmem lazım benim. Dolayısıyla gidip bir tane API'min içerisine bir tane folder oluşturayım. Direkt user profile diyelim. Bunun içerisine de bir tane file diyelim. index.ts. Default nasıl yazıyorduk? Export default event handler diyorum. Aynen. Tabi böyle değil. Şöyle yazacağız burayı. Neydi adı? User profile service nokta list user profile. Bana user'ın ID'si lazım. Şimdi geldik Zuna'nın zırt dediği yerlerden bir tanesine. Şimdilik şuraya 1 diyelim. Const await da şuraya direkt return diyebilirim. Tamam mı? Şimdi login olan kullanıcının session bilgisine ben buradan backend'den nasıl erişiyorum? Onu hemen göstereyim. Neydi? Use server session mıydı? Yok. Neydi acaba? Bunu şeyden bakmamız lazım. Çünkü hiç o kadar hatırlamıyorum ki. Biz ne kullanmıştık? Sitebase. Şuraya hemen bir Sitebase.io diyelim. Gidelim. Şunu kapatayım artık. Ne diyor bu? Get started diyelim. Components diyor. Burada o şey yok mu ya? Şuradaymış, pardon. Next out diyeceğiz. Burada backend diye bir şey var mı? Gördüğünüz üzere oradan oraya atlıyoruz. Neyse atlasın bakalım. Geldi. Get started diyelim. Bu dokümantasyonda bir yerde yazıyordur backend'den şeyi. Session server side. Session access diyor. Tamam. Get server session. Use yazmışım ya. Özür dilerim. Get server session diyeceğiz. Buna event vereceğiz. Şöyle yazacağım. Const session eşittir. Tamam mı? Şu uygulamama gideyim. Şimdi artık şu tarafa doğru aktaralım. Tamam, niye kızdı buna? Şeyi yanlış eklemiş de o yüzden. Şurası şey olacak. Out olacak. Tamam. Dolayısıyla benim elimde session var. Session üstünden user'a ve onun ID'sine erişemiyorum. Çok enteresan. Yine dokümana başvuracağız. Muhtemelen bu session'a o bilgiyi sonradan attach edeceğiz bir yerlerde. Şunu şöyle çekeyim. Zaten bu gerçek dünya örneği meselesi bu yüzden kıymetli. Nasıl söyleyeyim? Konuyu anlatmak görece basit. Konseptleri, konuları ya da fonksiyoneliteyi. Ama uygulamaya başladığınızda hiç işin öyle olmadığını zaten dakika 3 videoda da gördük aslında. Şu session data'ya tıklayalım. Burada yazıyor mudur bir yerlerde? Aynen öyle. Aslında şu hareketi yapmamız lazım. Yani şunu yapacağız. Anladım ben sanırım. Şeye gidiyorum. Out'a gidiyorum tekrar. Şu callbacks'e gidiyorum. Burada session diye bir şey var. Tamam. Session ve token diye 2 tane nane varmış. Şöyle. Tamam, diyelim ki şöyle olsun. Return diyeceğim.
session olduğu gibi geri dönüyorum. Şimdi bunu nasıl yapmak lazım? Onu bilemedim. User diyeceğim. Böyle yapacağım. Bir de ID'yi nereden bulacağım ID? Token içinde ID var mı? Mesela şöyle yazacağım şuraya. ID diyeyim. Token.sub diyor. Muhtemelen bu sub'ın içerisinde o ID bilgisi var. Bunu böyle bırakalım. Olmadı buraya bir console log yazıp bakarız. Burada ne yaptık? Session oluşurken session içerisine, user'ın içerisine bir tane ID adında bilgiyi eklemiş olduk. Bu ID'yi alıp biz içeride kullanacağız. Bunun default olarak gelmemesi çok garip. Bu arada bu yaptığım yöntem hatalıysa da başka kolay bir yolu varsa da lütfen yorumlarda belirtin. Ben de öğrenmiş olayım. Dediğim gibi ben gündelik hayatta Nux'la proje yapmıyorum. Dolayısıyla çok pratikleri de yapmıyorum. Ne derler? Çok iyi pratikleri bilmiyorum. Tamam, geldim buraya şimdi. Şuraya geldim. Dolayısıyla benim elimde bir session user nokta ID diyelim. Bakarız o işe. Şuraya console log session yazmak istiyorum aslında. Şöyle yazalım. Böyle beklesin. Şuraya gidelim. Profilin içerisine ne yazıyorduk? Use fetch. User profilini istiyorum. Buradan hiçbir bilgiyi vermiyorum. Güvenlikten dolayı. Arka tarafta ben login olan kullanıcının bilgilerine erişebiliyorum zaten. Şuraya const diyorum. Data diyelim. Eşittir. Buna da diyelim. User profile. Kaydettim. Şuraya bir yazdıralım bunu. Bakalım yazacak mı? Gerçi şu anda yazmasını beklemiyoruz da. Aslında şu yazmasını bekliyorum. Şu tarafa aktarayım. Şuraya şeyleri yazsın. Geldim. Yeniledim. ID bilgisi geldi zaten. Tamam. Güzel. Dolayısıyla aslında user id desem, tamam mı? Kaydetsem, şurayı yenilesem çok güzel. Alabildik ama tabi burada bir gariplik var. Şeyden dolayı TypeScript'te bunu muhtemelen diyor olmamız lazım ki orada ID bilgisinin varlığından haberdar olsun. Şurada yazıyor mu o? TypeScript aynen öyle. Augmentation dedikleri, yani zenginleştirmemiz lazım. Ne yapıyormuşuz? Tamam, bir tane tanım dosyası oluşturuyorum. Geldim buraya. Bunlar TypeScript'in konusu diye hiç girip kafanızı karıştırmak istemiyorum. Açık konuşmak gerekirse de ben de çok bilmiyorum. Ama TypeScript ile ilgili bir şeyler de yapmak istiyorum. Onu da söyleyeyim gelecek dönemlerde. Tamam, geldim. Aslında buraya şunu yapacağız. Name, avatar, role değil de ID diyeceğim. String. Bu kadar. Biz burada şu yaptık. Session diye bir şey var Next Out modülünün altında. Onun üstüne aslında ID adında bir property ekledik. Name, avatar vardı. Hatta burada de vardı sanırım. E-mail de vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Burası şöyle dursun. Dolayısıyla ben şurada session nokta user nokta dediğimde ID bilgisine erişebildim. Şuna ünlem diyeyim. Ve dolayısıyla burayı yenilediğim zaman gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor. Ama bu beni kesiyor mu? Kesmiyor. Niye kesmiyor? Şimdi ben her event handler tanımladığımda arka tarafta user'ı kullanacağım. Yani şunu yazmak istemem. Yani şundan bahsediyorum. Her API tanımladığımda böyle yazmam gerekiyor. Bunu çok böyle yazmak istemem. Dolayısıyla burayı şöyle yazabiliriz. Export function diyelim. İşte adı ne olsun? Protected event handler desem, hiç alakası yok yapmak istediğim şeyle. İşte bunu nasıl yazabiliriz? Şunu bir anlayalım. Yani bunu kullanacağım artık yaparken. Event handler'ı tanımlarken, endpoint tanımlarken. Şöyle yapalım. Çünkü buraya benim normalde şunu da eklemem lazım bu arada. Oradan gelelim. Session eğer yoksa benim ne yapmam lazım? Geriye bir tane şöyle status 403 error'da atıyorum. Aynen. Forbidden demem lazım. Dolayısıyla şuraya ben geldiğimde API / user profile dediğimde user profile dediğimde 404 geldi. Niye?
User profile. Şeyden mi patladı bu? Böyle bir şey olamaz herhalde. Oha. Case sensitive çalışıyormuş. Interesting. Şimdi burayı böyle görebiliyorum. Ben gidip şeyi silersem eğer otantikasyonla ilgili olan şeyleri, cookie'leri mesela şunları şöyle silersem, yani ben authenticate olmamışım. Gördüğünüz gibi 403 forbidden alıyorum. Her bir endpoint içine şunu tanımlamam gerekecek. Onu yapmak istemiyorum. Dolayısıyla bunu da silelim. Login diyelim. GitHub'a tıklayalım. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Şunu bir anlayayım ben nasıl çalışıyormuş. Aslında şöyle yazabilirim ben burayı. Değil mi? Şunun içerisine aslında şöyle tanımlayabilirim sanırım. Bunları eklemem gerekecek şeye de handler dedik. Zart zurt. Promise. Bir kere şu unknown olmasın. Şu any olsun. Tamam. Şunları da eklemek istiyorum ya. Ekle artık. Import A diyeyim. From H3. H3 bizim web serverımızdı. Aslında şunu ekledi. Event handler request. Ha, çok güzel. Tamam. Dolayısıyla şuraya geleceğim. Şöyle yazacağım, değil mi? Return event handler falan filan. Oha. Şimdi bakalım. Biraz otomatik oldu. Tamam mı? Session'ı aldım. Şurası tamam zaten. Eğer session yoksa hata verdik zaten. Gitti. Hata yoksa aslında doğru. Şurayı şöyle bir sadeleştirmek istiyorum. Şöyle yapalım. Hata yoksa tamam, mantıklı. Hata yoksa devam ediyoruz kardeşim. Handler'dan. Bir de ben burada şunu yapmak istiyorum. Event nokta context nokta user eşittir session nokta user demek istiyorum. Tamam mı? Çünkü şuradan direkt user'a ulaşmak istiyorum. Düşünelim. Aslında bence tamam. Sadece şu anda yapmak istediğimiz şey şunu alıp şuraya koymak. Şunların hiçbiriyle işim kalmadı artık. Şuraya da geleceğiz. Şunu yazacağız. Event nokta context nokta user nokta id. Bitti. Gördüğünüz gibi artık endpoint'im hem güvenli duruyor hem de tertemiz. İçinde hiçbir şey yok resmen. Tabii çalışıyor mu? Umarım çalışıyor. Çalışıyor yani. Zaten çalışmaması mümkün değil. Tabii şunu dışarıya taşımamız lazım. Gelelim şu server'ın içerisine. Şuraya bir tane folder oluşturalım. Adına da helpers diye. Bunu da şöyle. Bunu extract ediyor muydu bu? Move to file diyelim. Aynen. Neyse, beceremedi. Şunu şöyle cut yaptım. Helpers'a geldim. File dedim. Protected event handler.ts. Bunu buraya koydum. Bunu aldım. Şuraya koydum. Bunu da aldım. Şuraya koydum. Tabii şu H3 üstü olsa iyi olur. Fena olmaz.
Dolayısıyla geldim buraya. Şunu da import ettim mi? Evet, tertemiz bir şey oldu. Hoşuma gitti yani açıkçası. Ne yapmış olduk? Tekrar bakalım. Bir tane base, yani bizim .NET'te yaptığımız, daha doğrusu Object Oriented'da biz normalde nasıl yapıyoruz class'lar kullanarak. Bu arada bu yöntemin de daha iyi bir şeyi varsa, yöntemi bilen varsa aşağıya yazarsa çok mutlu olurum dediğim gibi. Ben de öğrenmiş olurum. Normalde biz işte base controller diyoruz. Ya da API base controller diyoruz. Diğer şeyler controller'lar, yani member controller'lar mesela base controller'dan türüyor. Biz bu base controller'ın içerisinden işte güvenlikle ilgili bir şey olabilir. Onu kontrol ediyor olabiliriz. Ya da sık kullanacağımız user'ın ID'si gibi ya da başka helper fonksiyonlar olabilir. Onlar gibi şeyleri bunun içine yazıyoruz. Dolayısıyla member controller'ın içerisinden, daha doğrusu bu base controller'dan türeyen şeylerin içerisinden tekrar aynı şeyleri yazmamış oluyoruz. Bunu o yüzden yaptık. Adı da Protected Event Handler dedik adına. Çünkü korumalı bir event handler. Kimi koruyoruz biz? Authenticate olmuş kullanıcıyı. Kapatıyorum bunu. Aynı zamanda tabii burada bir de şey yapıyoruz. Bizim context'in içerisine şurada user'ı attach ediyoruz ki zırt pırt şey yapmayalım diye. Get server session deyip session alıp onun içinden user'ı almayalım diye. Kullanırken de API'ye gidiyoruz. User profile'e gidiyoruz. Tek bir satırda event.context.user.id dediğimde user'ın ID'sine erişmiş oluyorum. User'ın diğer bilgilerine de erişmiş oluyorum. Ya da ileride lazım olursa oraya başka şeyler de iliştireceğiz. Mesela rol gibi. Dolayısıyla şimdilik bu backend ile işimiz kalmadı. Görüldüğü üzere şuraya 3 tane bilgi ekleyeceğiz. Hala da uygulamayı sıfırdan yaptığımız için ileride bize lazım olacak, işlerimizi hızlandıracak yardımcı mekanizmaları da inşa ediyoruz. Dolayısıyla artık elimiz çok güçlü bu manada. İşte buraya geldim. Artık güvenlik hiçbir şey düşünmüyorum. Geldim, sildim şurayı. Şuraya user profiles dedim. Şuna profile diyebilirim. Şuraya da profile.name dediğimde evet, gördüğünüz üzere Abdullah Uğraşkan diye sadece bir tane profil tanımlamıştık default olarak. O buraya geldi. Şimdi benim Netflix hesabım yok. Bayağı bir zamandır. Dolayısıyla buranın nasıl çalıştığını bilmiyorum. Yani şu profilleri yönet dediğimde aklımdaki şu. Şuna tıklayayım. Bunu zaten silemeyiz. Buna tıkladığımda silsin mesela şeyi. Şuradan yeni ekleyelim. Profil ekleden. Tamam mı? Dolayısıyla gidelim tekrar şeyimize. Profil servisimize. Şuraya geldim. Şuraya bir tane şey oluşturacağım. Aslında şunu kopyalayayım. Şuraya kopyaladım. Create profile diyeceğim. Şunlarla işimiz yok artık. Default değil zaten. Dolayısıyla şu endpoint'i, daha doğrusu şu fonksiyonu kullanıp kullanıcıyı create edeceğim. Dolayısıyla user profile'e geldim. Şunu duplicate edeyim. Post. Şöyle mi yapıyorduk? Çok da hatırlayamadım açıkçası ya. Herhalde böyleydi. Kapat. Şuraya geldim. Şuraya şey diyeceğim. Create profile diyeceğiz. User'ın ID'sini aldım. Ve name'ini buraya vereceğim. Name'ini nasıl alabilirim? Get body miydi? Yok. Read body miydi? Evet. Const. Hiç hatırlamıyorum. Bu nasıldı yani? Read body. Body nokta name mi diyoruz? Herhalde şöyle olur. Şuraya geldim. Body nokta name diyelim. Tamam. Dolayısıyla profile geleceğiz. Şuraya bir tane fonksiyon oluşturalım. Const diyelim. Handle create neydi? User profile. Şuraya da geleceğiz. Use fetch
Aynen böyle kardeşim. Bravo. Bir çay alıp gelmem lazım. Boğazım kurudu. Dolayısıyla şurası da evet olacak. Yaşlılık çok kötü arkadaşlar. Onu size öncelikle söyleyeyim. Neyse şurayı yenileyelim. Şunu kaydedelim tabii ki de. Düzelsin. Şimdi profil ekle diyelim. Geri gitmesin. Profil ekle düğmesi nerede? Şurada. Profil ekle diyelim. Nasıl yapalım burayı? En basit nasıl yaparız? Şöyle bir şey uydurabiliriz. Şurası bir kere buton olsun. Tamam mı? Burası da şey olsun. Yeni bir profil ekle olsun hadi. Şuraya da input type text olsun. Şuraya da bir tane şey olsun. Hadi diyelim böyle olsun. Tamam, şuraya bir şeyler yazacağız. Tabii ki şöyle bir tanımlama yapalım şuraya. Const new profile form diyelim buna. Ref diyeceğim. Show form false. Name boş olsun. Geldik. We if diyelim nokta show form olsun. Şuna tıklandığında da click. Tamam olur. Gitti. Tıklıyorum. Geliyor. Gidiyor. Bu nüanslar düzelteceğiz. Tasarımsal şeyleri. O yüzden çok umursamıyorum. Dolayısıyla şuna da gelip model diyeceğim. New bilmem ne zarsurt name. Şuraya da geleceğiz. New bilmem ne zarsurt value nokta name. Aslında bu kadar. Tamam. Yükledi diyelim. Yükledi diyoruz. Create etti kullanıcının adını. Sonra reload etmemiz lazım şurayı. Şunun şeyi vardı. Refresh mi vardı? Refresh. Aslında şöyle yapacağım. Bu kadar. Olması lazım diye umuyorum. Eğer şu body düzgün çalışırsa. Deneme dedim. Kaydettim. Böyle olunca da çok keyif alıyorum. İlk seferde çalıştı. Tabii şöyle yapalım. Refresh etti. Sonra new bilmem ne zart zurt show form false olsun. Daha formu göstermesin. Hatta name'i de boşalsın. Geldim. New form dedim. Hasan dedim. Kaydet dedim. Ve Hasan adındaki kullanıcı oluştu profil. Şimdi profilleri yönet diyeceğim tekrar. Şunları sileceğim aslında. Dolayısıyla şuraya bir de diyelim. Const manage diyelim. Profile. Olur. Tamam böyle olsun. Geldik. Profili yönet nerede? Şurada. Bu da butonmuş zaten. Buna tıklandığında Manage Profile tam böyle olsun. Şu şeylerin altına sil düğmesi koyacağım. Abdullah Uğraşkan yazıyor ya şurası. Span değil aslında direkt buton olsun. Şuraya da click. Aynen. Bravo. Tabla kod yazıyorum ve keyiften ölüyorum. Buradan Ömer'in kulaklarını çınlatıyorum. Tamam. Çalışır bu. Tabii yapmamız lazım. Şunun copy paste, delete. Bunu copy paste yapınca şeyin aklı gidiyor. Override kardeşim sorun yok. Biliyoruz yaptığımız şeyi. Şimdi delete event. Şu şeyi nasıl yazdık? Yazdı daha doğrusu. ID direkt parametre olarak gönderiyor. Tamam. Şurada öyle bir şey mi vardı? Hatırlamıyorum ki. Read event.pet değil de
Önce şurayı halledelim o zaman. Şöyle yapalım. User Profile Service'e gideceğim şimdi. Gittim. Geldim şuraya. Delete Profile dedim. Profile ID. Aynen böyle. Şunu şöyle sileyim. ID şöyle olması lazım. Buna niye kızdı ya? ID Profile ID ama bu number'dı sanırım. Bir de user ID. Çünkü tutup da şey yapmasın user ID. Tutup da başka user'ın şeyini silmesin, komik olur. Geldik buraya şimdi. Profile service nokta delete profile user ID zart surt şöyle olsun. Tabii şimdi bu öyle olmayacak. Tamam şöyle yapalım. Tamam. Bu böyle params ID. Herhalde böyle çalışır mı? Delete'i yolladık. Şunu okuyabilirsek çalışır. Geldik, yeniledik. Profilleri yönet dedik. Daha şey çalışmadı. Niye? Manage profile dedik. True oldu. Şey nerede? Ha zaten sil düğmeler oradaymış. Şuraya şey demeyi unuttuk. If manage profile aktifse gözüksün. Tamam. Yönet dedik. Şu sili bir de şey yapalım. Class block diyelim buna. Tamam. Bir şey yok. Profilleri yönet diyorum. Sil çıkıyor. Bir daha tıklıyorum gidiyor. Profilleri yönet dedim. Ha, burada şöyle bir case var. Şunu silememem lazım bir kere. Tamam mı? Bunu bir kere silememem lazım. Dolayısıyla manage profile ve profile nokta is default değilse, tamam mı? Default profili silememem lazım. Fakat bu bizi keser mi? Kesmez. Şuraya gelmemiz lazım. Şuraya da is default false dememiz lazım. Ne olur ne olmaz. Yani API'den birisi force ederse de silmesin. Default değilse. Dolayısıyla bu da tamam. Şey kapattım ya neyse. Yönet dedim. Hasan'a sil diyorum. Gitti başka diyarlara gitti. Back diyeyim. Hasan da silemedi zaten. Hasan nerede? Sile tıkladık. Başka bir diyara nasıl gitti bu? Onu anlamadım ben. Handle delete profile. Use fetch dedik. Bilmem zar surt. Nasıl gitti ki başka bir yere ya? Reload diyeceğim. Buraya nasıl gidiyor bu? Saçma bir durum ya. Bu ağın içinde mi burası komple? Evet. Şunu şöyle şuraya alalım. Profilleri yönet dedik. Sil dedik. Hiçbir şey olmadı. Niye? Çünkü şuradan bu değil. Bununla işimiz yok. Bununla işimiz yok. Şu delete'e gidiyorum. Şunu okuyamadık muhtemelen. Bu değil. Lan. Create profile diyor. Delete profile diyor. Karambolde şeyleri karıştırmışız. Yanlış şey yanlış yere yazdık. Yer değiştirelim. Post create. Bu da delete profile. Tamam. Yeniliyoruz. Profilleri yönet. Hasan'ı sil dedik. Yine silmedi. Şuraya geliyorum. Şunu şöyle şuraya yazalım. Hatta şöyle yapalım. Buraya hiç gelmedi bile.
Buraya hiç gelmedi bile. İnelim biraz daha aşağı. Metot delete. He tamam. Hatırladım. Şey vermemiz lazım şuna. Nasıl veriyorduk onu? Next koma gidelim. Doküman nerede? Şuna tıklayalım. Şurada guide'a gidecek. Directory Structure. Server'a gittik. Şurada şuraya ID diyeceğim. Böyleydi galiba. Tamam. Böyleydi galiba. Yanlış mı hatırlıyorum? Slack koyduk. Geldim projeme tekrardan. Yeniledim. Sil dedim. Hasan gitti. Çok güzel. Profil ekledi. Hatta şöyle yapalım. Tamam şu. Ha burada ne yaptığımızı söyleyeyim. Slack yazdık. Daha doğrusu şöyle. Okuyacağımız parametreyi dosya adına köşeli parantezle yazıyorduk. Yazdık ID şeklinde. Buradan da context.params.id deyip şuradaki bilgiyi okuyabildim. Dolayısıyla çalıştı. Şurada şey yapmak istiyorum. Manage profile.value eşittir false diyelim. Tamam, yani geldim, sildim, gitti, profil ekledim. Ekledim. Sildim. Evet. Bence gayet güzel. Yaparken şunu bir yandan da düşünüyordum. Projeyi yaparız, fonksiyonelitesini. Bütün fonksiyonlar çalışır. Şuradaki şeyleri de güzelleştiririz. Tasarımsal unsurları da. Evet, bu videoda profillerimizi oluşturduk. Profilleri şey yaptık. Düzenledik, sildik. Bir sonraki videoda da tıklayacağız profilimize. İçeriye gideceğiz. İçerideki videoları listeleriz falan. Nasıl yapacağımızı henüz bilmiyorum. Neye benzeyeceğini ya da ne tarz bir yol izleyeceğimizi. Ama yine bu minvalde olacak. Çok fazla videoları kesmeyeceğim. Aynen yaşadığım problemleri falan da görün istiyorum. Umarım faydalı olur. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.